İran'da Christmas nasıl gerçekleşiyor onu size göstereceğim. Bu mahalledeki bütün kafelerde, restoranlarda, hatta mağazalarda yılbaşı ağaçları var. Salep Osmani yazıyor. Bakın. Şimdi Van Kilisesi'ne gidiyorum. Şurada Noel Baba var. İran'ın en büyük kilisesi burası. Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda İran'da Christmas nasıl gerçekleşiyor onu size göstereceğim. İran'da çok fazla Hristiyan yaşıyor. Şu an ben bir tane Hristiyan mahallesine geldim. Burası çok güzel. Beğeneceğinize eminim. Çünkü çok turistik bir yer. Şimdi ben gezeceğim. Gezerken size de göstereceğim. Şurada bir tane şerbet evi var. Bu şerbet evi çok güzel. Burası İsfahan değil, Paris diye adlandırılan mahalledeyim şu an. Burası Colfa Mahallesi. Ermeniler yaşıyor. Tabii çok turistik bir yer olduğu için Ermeni olmayan kişiler de buraya gezmeye geliyorlar. Çok güzel mağazalar var burada. Onları da göstereceğim size. Birçok mağaza kapalı şu an. Burada bir tane mağaza açık. Burada takılar var. Burada da bir tane mağaza var. Bu mağazada çok güzel şeyler var. Şimdi onları size göstereceğim. Başörtüleri var. Böyle kaseler. Kolyeler, küpeler. Geleneksel ürünler var burada. Şunlara bakın, bunlar çok güzel. Bakın bu da çok güzel. Hepsinin tabii fiyatı ayrı ayrı. Burada geleneksel runner'lar var. Bunların hepsi çok güzel. Şimdi bu mağazadan çıkalım. Tam karşımda Van Kilisesi var. Bakın. İsfahan'ın en büyük ve en meşhur kilisesi Van Kilisesi. Ben şimdi biraz mahallede gezeyim. Akşama doğru oraya gireceğim. Christmas bayramı olduğu için orada çok fazla şenlikler oluyor. Hatta Müslüman olanlar da gelip oraya giriyorlar, bakıyorlar, geziyorlar. Burada çok güzel kafeler var. Şimdi bir tanesine gireceğim ama hangisine girsem bir gezeyim, bir bakayım. Hangisi gözüme ilişirse ona girerim. Şimdi şurada bir tane kafe var. Oraya gireceğim. Bu kafede oturacağım. Burayı seçtim. Burayı çok güzel süslemişler. Selam. Burayı çok güzel süslemişler. İyi ki buraya gelmişim. Bir de şu yukarı çıkalım. Yukarıdan göstereyim size.
Bayağı yoğunlardı. O kafeden çıktım. Şimdi başka bir kafeye gideceğim. Kafeye oturayım, size anlatmam gereken şeyler var. Tabii şu an burada anlatamayacağım. Şuraya gideceğim bakalım. Burası nasıl? Çünkü burası da güzel bir yer. Selam. Şimdi burası da çok güzel bir yer. Burayı da göstereyim size. Yılbaşı ağacını da hemen burada girişe koymuşlar. Bu mahalledeki bütün kafelerde, restoranlarda, hatta mağazalarda yılbaşı ağaçları var. İslam devriminde ilk bunlar yasaktı ama şu an bir problem yok. Hayli memnun. Bakalım ne sipariş verelim. Ne var burada? Sıcak bir şeyler içeceğim. Aa, salep de var. Salep Osmani yazıyor. Bakın şurada. Bir tane salep içeyim, bakayım tadı nasıl. Selam. Salep Osmani mi pasta? Salep Osmani var. Hayli mi? Hayır. Burası Ermeni mahallesi. İsfahan'da birkaç tane daha Ermeni mahallesi var. Şu an Christmas olduğu için gençler buraya geliyorlar, geziyorlar. Böyle daha bir romantik havası var. Ve bu sebepten dolayı dışarısı dolu irşat polisiydi. Anlatamam size. Tam videoyu çekeceğim zaman başladım konuşmaya. Bir baktım arkamda polis arabası var. Hemen kapattım. Yoksa niye video çekiyorsun diye beni soruştururlardı. Çünkü burada biraz normal değil bunlar. Halk tarafından da çok yadırganıyor zaten. Biraz buralarda video çekerken sıkıntı yaşıyorum. Her neyse. Geçtim, çekiyorum, ileri gittim. Döndüm. Döndüğümle bir polis arabası gördüm. Bir baktım dolu çarşaflı kadın. Ama onların tam bir dümdüz bir çarşaf var. İran çarşafı. Sade çarşaf diyorlar ona. Onu İran'da kadın polisleri de giyiyor. Genelde de irşat polisleri. Tamamen çarşafla kapalı, başörtüsü falan da gözükmüyor. Bir baktım o polis arabası var. Dolu polis var. Ellerinde telsiz var. Dedim oha, burada bir şey mi oldu acaba? Hemen kamerayı cebime attım. Çünkü çok korktum. Sonra ne oluyor acaba dedim, bir şey mi oldu dedim. Bayağı bir hassas davranıyorlardı. Her neyse polisleri görünce ben hemen kamerayı cebime attım. Sonra baktım telsizle koşuşturuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Polisin yanına gittim. Burada bir olay mı oldu acaba? Çünkü ben gezeceğim. Yani eğer bir sıkıntı varsa geri döneyim dedim. Hiçbir problem yok dedi ama büyük bir ihtimal dediğim gibi böyle sevgililer, gençler burada toplanıyorlar. O sebepten dolayı buraya gelmişlerdi. Her neyse hemen bir kafeye girdim. Kafede de beni beklettiler. Bekletince ben de çıktım hemen. Başka bir kafeye geldim. Gelirken de baktım birkaç tane kız başörtülerini çıkartıp fotoğraf çekiniyorlar. Hemen kızlara dedim ki bak şurada irşat polisleri var. Dikkatli olun dedim. O dedi ki evet gördük, dikkatli oluruz. Teşekkür ederiz dediler. Evet hala bu problemler var ama biraz daha ben bu olayları İsfahan'da görüyorum açıkçası. Yani diğer gittiğim şehirlerde pek irşat polislerini görmüyorum. İsfahan biraz daha kapalı bir şehir. Bunu da size anlatmış olayım. Biz asıl konumuza gelelim. Ermeni mahallesinden biraz bahsedeceğim size. Colfa mahallesinde yaşayan Ermeniler İran'ın şu anki Azerbaycan eyaletindeki Colfa şehrinde yaşıyorlardı. Safavi döneminde Şah Abbas tarafından bazı sebeplerden dolayı onlar İsfahan'a muhaciret ettiriliyorlar. Bunun birkaç tane sebebi var. Farklı kaynaklardan farklı bilgiler buldum. Tabi bazı bilgiler bizim hoşumuza gitmeyecek bilgiler olduğu için bu konulara girmeyeceğim. O diğerlerini şimdi size söyleyeceğim. Hayli memnun. Hayli memnun. Lafım bölündü. Salebim geldi. Ben şimdi bu salebin tadına bakacağım. Bakayım nasıl? Bizimkine benziyor mu? Güzel yapmışlar ama biraz şekeri az. Ama güzel. Güzel iş çıkarmışlar.
Ermenilerin ticarette çok iyi olduğu, Hindistan'da ticaret yaptıkları için buraya getirildikleri yazıyor. Diğerinde ise hayvancılıkta ve çiftçilikte çok iyi oldukları yazıyor. Başka bir kaynaklarda da başka şeyler yazıyor. Dediğim gibi onlara girmeyeceğim. Şah Abbas onlar burada gurbetlik çekmesin diye önceki yaşadıkları Colfa şehrini buradaki Colfa mahallesiyle benzetmiş ve aynı ismi koymuşlar. O bölgeden buraya getirdikleri zaman da çok imtiyaz verilmiş onlara. Müslümanlar onları dışlamasın diye bayağı bir hassas davranılmış ama Kaçarlılar dönemi onlar için pek de iyi olmamış. Peki Ermeniler şu an İran'da nasıllar? Biraz da ondan bahsedeyim size. Önce bir salebimi içeyim. Bence İran'da Ermeniler çok avantajlı bir azınlık. Ben gözlemlediğimi size söylüyorum. Çünkü Ermeni-İran ilişkileri çok samimi. Hatta ben İran televizyonunda Ermeniler hakkında 2 kere belgesel izlemiştim. Biz birbirimize çok benziyoruz. Yemek kültürlerimiz birbirimize çok benziyor. Biz kardeşiz tarzında belgesellerdi bunlar. Burada bir problem yaşadıklarını düşünmüyorum. Çünkü hiç öyle bir şeyler de duymuyoruz zaten. Ay şu olmuş, ay bu olmuş falan gibisinden. Zaten buradaki Müslümanlar Hristiyanlarla hiçbir problemleri yok. Güllük gülistanlık yaşıyorlar diyebiliriz. Yani ben kendi gözlemlediğimi söylüyorum ama içeriden belki bazı problemler olabilir ki dışarıya yansımıyor olabilir ama ben gördüklerimi size söylüyorum. Salebimi içtikten sonra Van Kilisesi'ne gideceğim. Orayı da göstereceğim size. Şimdi Van Kilisesi'ne gidiyorum. Bayağı burası akşama doğru hareketleniyor. Sabah ve öğle kimse olmuyor burada. Van Kilisesi'ne geldim. İlk önce bir dışarıyı gezelim, sonra içeriye gireriz. Christmas olduğu zaman Müslümanlar da akın akın geliyor buraya. Geliyor buraya fotoğraf çekiyorlar, geziyorlar. Şurada Noel Baba var. Şimdi içeriye girelim. Şuradan sanırım giriş. İsfahan'ın en büyük kilisesi. Burası Ermeniler tarafından yapılmış. İran'ın en büyük kilisesi burası. Diğer kiliselere göre gerçekten çok büyük.
Burada da kilisenin çanları var. Burada hediyelik eşyalar satıyorlar. بفرمایید. ازم کیکامون خیلی تازه هست، هم چند تا بیشتر نمونده. قهوه هم داریم اسپرسو. Kıymeti şende? 35. Belge işlenmiyor. Yiyecek ürünleri satıyorlar burada. Burada bir tane anıt var. Bu anıt yarım milyon Ermeni'yi Osmanlı Devleti soykırım yaptı yazıyor. Burada yazıyor. Ermenice, Farsça ve İngilizce yazıyor. 1915'te diyor. Böyle bir anıt yapmışlar. Bu konuda artık ben yorum yapmıyorum. Yazanı gösterdim size. İçerideyken ben Türk olduğumu söyledim. Güzel karşıladılar ama burada böyle bir anıt var. Öyle. Anıtı da göstermiş oldum.